Videomdan yeni bir çalışmamdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizinle bebek yeleği veya da bebek elbisesi diyebiliriz arkadaşlar. Kız çocuklar için bebek yeleği veya bebek elbisesi diyebiliriz. Bu elbisemizi arkadaşlar Ören Bayan'ın Sweet Baby Batik serisi arkadaşlar. Ben bunu BİM'den aldım. BİM'den aldığım iple size bu yeleği veya bu elbiseyi anlatmaya çalışacağım. Şiş numaramız arkadaşlar 3-3,5. Ben 4 numaralı şişle başladım. Bakın ben 4 numaralı şişle başladım. Şöyle göstereyim. Benim elim çok sıkı olduğu için 4 ile başladım. Eli bol olan arkadaşlarımız 3 veya 3,5'da başlayabilirler. Evet. Yani benim elime o zaman tam denk gelir. 3 veya 3,5'da ördükleri zaman. Şimdi 3 veya 3,5 numaralı şişli dedik arkadaşlar. İpimizin özelliği %100 akrilik, 100 gram ağırlığında, 360 metre uzunluğunda. Bakın ipimiz 100 gram ağırlığında, 360 metre uzunluğunda. Tabi videonun sonunda kaç ip gittiğini sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi BİM'den aldığım iple başladım. Şimdi bunu İlik yerine kadar ördüm arkadaşlar. Ben modeli size kısacık anlatacağım. Ve bunu 269 tane ilmek atıyoruz. İlmek attıktan sonra dikişsiz öreceğim arkadaşlar ben. Yani isterseniz bunu parça parça da örebilirsiniz. Parça parça örerseniz onun ilmek sayısını da veririm. Ama ben tüm olarak başladım. Dikişsiz bir şekilde bu elbisemizi bitireceğiz. Ben şöyle ilmek attım. Modeli anlatabilmek için size işte pile deniyor. Akardiyon modeli deniyor arkadaşlar. Pileli elbisemiz veya akardiyon modeli, örgü modeli elbisemizi beraberce öreceğiz. Şimdi ben nasıl başladım? 269 tane ilmek attık diyelim. 269 tane ilmek attıktan sonra bakın yani önünü arkasını, önlerini arkasını beraber örüyoruz. 269 ilmek attıktan sonra patımızı örüyoruz. 8 ilmek patımız var. Şöyle göstereyim. 2 3 patımız haroşa arkadaşlar. 4 5 6 7 ve 8. 2 4 6 8. Evet, modelimize başlıyoruz. Modelimize düzle başlıyoruz arkadaşlar. 8 ilmek patımızı ördükten sonra bakın arka tarafta hemen modelimize koyuyoruz. 8 ilmek patımızı ördükten sonra haroşamızı ördükten sonra bir düz. Bakın bir düze başlayacaksınız ki ön tarafa ters düşecek. Bir düz 5 ilmek haroşa. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek haroşamızı ördük. Bir tersimizi örüyoruz. 5 ilmek haroşamızı örüyoruz. 1 2 3 4 5 5 5 ilmek haroşamızı ördük. Hemen bir ilmek düz örüyoruz. 5 ilmek haroşamızı örüyoruz. 1 2 3 4 5. Evet, 5 ilmek haroşadan sonra bir düzümüzü ördük. 8 ilmek patımızı örüyoruz. Sağda ve solda 8 ilmek patımız var arkadaşlar. Toplam 269 tane ilmek atıyoruz. Daha sonra önleri ayrı örüyoruz. Ayrı ayrı örüyoruz. Arkaya ayrı örüyoruz ve birleştiriyoruz. Yani dikişsiz bir elbise öreceğiz. Evet. Modelimizi arka taraftan başlattık arkadaşlar. Ne demiştik? 8 ilmek haroşa, hemen düz. 5 ilmek haroşa. Bu 8 ilmek haroşayı karıştırmıyoruz. Bunlar sağda ve soldaki 8 ilmek haroşamız patımız arkadaşlar. 8 ilmek haroşadan sonra hemen düz ördüm. 5 ilmek haroşadan sonra ters ördüm. 5 ilmek haroşadan sonra düz ördüm. 5 ilmek haroşadan sonra ters ördüm. 5 ilmek haroşadan sonra düz ördüm. Daha sonra patımı ördüm ve dönüyorum. Yani 5 ilmek haroşadan sonra bir ters, 5 ilmek haroşadan sonra bir düz, 5 ilmek haroşadan sonra bir ters olarak gideceğiz. Yalnız bakın patımızın hemen ardından başlayacağımız, patımızdan sonra başlayacağımız düz. Burada patımızdan önce başlayacağımız düz. Arka tarafa ters düşmesi için. Bakın şu şekilde düşmesi için arkadaşlar. Burada daha net göstermiş oluruz. Örgümüzün ön tarafı burası. Şöyle çevirelim zaten. Örgümüzün ön tarafına gelmiştik. Patımızın sağında ve solunda bitirirken modele buradan başlıyoruz biliyorsunuz. Patımızın hemen düzde devam edecek. Burada da bitişte arkadaşlar. Patımızdan önce hemen düz olacak ki burada patımızı ayırmak için çukurlar oluşacak. Yani pilemize devam etmiş olacağız. Evet, birkaç sıra gidelim, modeli anlatmış olayım, daha sonra ilik çalışmamıza geçeceğiz. Evet, modelimizin ön yüzündeyiz. Ne demiştik? 8 ilmek patımız var demiştik.
2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın 8 ilmek patımızı ördükten sonra hemen ön tarafta ters olacak. 5 ilmek haroşamızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen bakın düz. Yani bir düz bir ters, bir düz bir ters denk gelecek o 5 ilmek haroşaların arasına. Pileler oluşması için. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Bakalım. 2, 4, 5. 5 ilmek haroşamızı ördük. Bakın patımızın hemen yan tarafı, ne demiştik, modelimizin ön tarafındayız. Patımızın hemen yan tarafında ters denk gelecek arkadaşlar. Bakın. Hemen patımızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Arkadaşlar ben haroşayı düzden örüyorum. Her iki tarafta düzden örüyorum. Haroşayı tersten ören arkadaşlarımız da o şekilde örebilirler. Değişen hiçbir şey olmaz. Evet. Bakın modelimizin arka tarafına geldik. Yani modeli kurduktan sonra arkadaşlar ters tarafta, bu tarafta kurduktan sonra modeli gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani bir değişiklik olmuyor. Ters gördüğümüz ters, düz gördüğümüz düz, haroşa gördüğümüz haroşa olarak örüyoruz. Bu sırayı da beraber örelim. Evet, 8 ilmek patımız vardı, haroşamız vardı. 8 ilmek haroşamı örüyorum. Yani modeli hemen ilmek attığımız zaman arka tarafta başlıyoruz. 8 ilmek haroşamı ördüm. 1 ilmek düzümü ördüm. 5 ilmek haroşamı ördüm. 5. Bir tersimi örüyorum. 5 ilmek haroşamı ördüm. Yani bu taraf artık ilk sırayı ördüğümüz zaman önde ve arkada gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani düzü düz öreceğiz. Tersi ters. Haroşaları haroşa. Evet bakın düz gördüm düz. Yani ne görüyorsam artık o şekilde öreceğim arkadaşlar. Bakın haroşamı ördüm. 1 ilmek tersimi ördüm. 5 ilmek haroşamı ördüm. 1 ilmek düzümü ördüm. Ne demiştik? Arka tarafta patlarımızın sağına soluna düz denk gelecek. Çukur oluşması için ön tarafta. Evet 8 ilmek patımı ördüm. Bu tarafta beraber örelim. İyice anlamış olalım. Yani ne demiştik arkadaşlar? Arka tarafta önce kuruyoruz. Patımızla, 5 ilmek haroşamızla, düzümüzle, tersimizle. Daha sonra döndüğümüz zaman gördüğümüz gibi düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Evet 8 ilmek patımızı örelim. Bakın gördüğüm gibi öreceğim artık. Bakın. Artık gördüğüm gibi arkadaşlar. Bakın ters gördüm ters. Düz gördüm düz. Ters gördüm yani düz gördüm derken arkadaşlar haroşa. Ters gördüm ters, düz gördüm düz. Bakın düz. Haroşa. Ters. Haroşa. Yani 5 ilmek haroşamız sabit. Yani 5 ilmek haroşa. Evet düz. 5 ilmek haroşa. Ters. 8 ilmek patımız. Haroşamız yani 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet modelimiz neydi arkadaşlar? Patımızı örüyoruz. Hemen ardından şöyle yapalım. Tersten başladığımız için hemen patımızı ördükten sonra bakın. İlmeğimizi attıktan sonra patımızı örüyoruz. Patımızdan sonra bir düz 5 haroşa. Ters örüyoruz. 5 ilmek haroşa. Düz örüyoruz. 5 ilmek haroşa. Ters örüyoruz. 5 ilmek haroşa. Düz örüyoruz. 8 ilmek patımız. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi böyle alalım arkadaşlar. Modeli kısacık anlatmak istedim ben. Şimdi ilk düğme iliğimizi açıyoruz. İlk düğme iliğimizi açarken beraber açalım. Daha sonra modelimize daha devam edeceğiz arkadaşlar. 12 diş arayla düğme iliği açacağım ben. İlk düğme iliğini bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. İlk düğme iliğimi açtığımda haroşa dişlerden saydığım zaman 18 diş haroşamız oluyor arkadaşlar. Bakın 18 diş haroşa oluyor. 18 diş haroşa olduktan sonra ilk düğme iliğimi açacağım. Daha sonra 12 diş arayla düğme iliği açacağım.
Evet, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ve 3. 3 ilmeğimi ördüm. Doladım. Bakın, hemen kesiyorum. 2 ilmeği birlikte kestim. 2. Evet. 2, 4, 6, 8. Bakın arkadaşlar, 3 ilmek ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Daha sonra kalan 3 ilmeğimi ördüm. Toplam 8 tane pat ilmeğimiz var. Haroşa ilmeğimiz var. Ördük. Evet. İlk düğme iliğimizi açtık. Şimdi neydi arkadaşlar? Modelimizin ön tarafındayız. 8 ilmek haroşamızı ördükten sonra bakın tersimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Düzümüzü örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tersimizi örüyoruz. Yani her 5 ilmeğin arasına düz ters, düz ters denk gelecek arkadaşlar. Evet, tersi ördüm. 5 ilmek haroşamı ördüm. 1 ilmek düzümü ördüm. Bakın önce ters örmüştük. Hemen düz örüyoruz. Şimdi tekrar 5 ilmek haroşadan sonra ters. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 5 ilmek haroşa ters, 5 ilmek haroşa düz. 269 tane ilmek atıyoruz. İlk düğmeliğimizi de 18 dişten sonra açıyoruz. Daha sonraki düğmeliklerimizi arkadaşlar dediğim gibi 12 diş arayla yapacağım ben. Bunu 18 diş arayla yaptım ilk başladığımda. İkinci düğme iliğimi 12 diş arayla yapacağım. Dediğim gibi siz 11 diş, 12 diş, 13 diş arayla da yapabilirsiniz. Evet. Modelimize bu şekilde devam edelim. Evet, 5 haroşa, bir ters, 5 haroşa, bir düz olarak sıra sonuna geldim arkadaşlar. Arka tarafı da beraber başlatalım. Evet, bir düz bakın. 5 haroşa, bir ters. Bakın. 8 ilmek patımızı örelim. Dönüyoruz arka tarafa. Arka tarafta da aynı şekilde arkadaşlar düz gördüğümüz düz, ters gördüğümüz ters, haroşa gördüğümüz haroşa patımızı başlatalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patımızı ördük. Bakın, ilmekleri attıktan sonra arka tarafta modelimizi başlatıyoruz. Patımızı ördükten sonra hemen bir düzle başlatıyoruz. Daha sonra 5 haroşa bir ters, 5 haroşa bir düz, 5 haroşa bir ters, 5 haroşa bir düz olarak devam ediyoruz. Bakın, burada da aynı şekilde arkadaşlar sıra sonuna geldiğimiz zaman düzle bitiyor, patımızı örüyoruz. Ön tarafa şöyle göstereyim, ön tarafa ters düşmesi için. Evet, şimdi 50 diş haroşa oluncaya kadar arkadaşlar ben örmeye devam edeceğim. 50 diş haroşa olduktan sonra koltuk altına geldiğimizde orada devam edeceğiz. 50 diş haroşa oluncaya kadar kaç ilik açtık onu da sizinle paylaşacağım. Ne demiştik? 12 sıraya bir 12 diş arayla ilmeklerimizi açalım. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. 50 diş haroşa boyunca ördüm. 50 diş haroşa boyunca 1, 2, 3. 3 tane de düğme iliğim oldu. 12 diş arayla yaptım arkadaşlar düğme iliğimizi. 12 diş arayla yaptıktan sonra ve burası 50 diş haroşa olduktan sonra bakın burayı ayıracağız. 68 önler, 133 arka. Önce sağ ön yapacağız arkadaşlar. Sağ önden başlayacağız. Bitireceğiz. Daha sonra arkayı bitireceğiz. Daha sonra sol önü bitireceğiz beraber. 68 ilmek ayıracağız. Sayalım isterseniz beraber. Şöyle yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 ve 68. Şöyle ayracımızı takalım. Önce ilk sağ ön öreceğiz.
Şöyle yapalım. Evet bakın. Patımızı örelim. 50 diş haroşa olduktan sonra arkadaşlar üst bedeni yapıyoruz. 3 tane düğüm iliğimiz oluştu. Yani 3 tane düğüm iliğimiz oldu. Evet. Pardon. 2, 4, 6, 8 ve 9. Bakın 8 ilmek patımızı ördük. Bir de yan tarafındaki tersi ördük. Şimdi ikişer ilmek alarak bakın ikişer ilmek alarak kesiyoruz. İkişer ilmek alarak kesiyoruz. Evet bakalım 2, 4, 5. 5 ilmeğimiz kaldı. Bakın. 5 ilmeğimiz kalıncaya kadar önce patımızı ördük. Bir tersimizi ördük. Daha sonra ikişer ikişer keserek bakın son 5 ilmeğe geldik. Bunu kol lastiğimiz olarak kullanacağız arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Ayracımızı alabiliriz artık. Şimdi burayı da kapatalım. Bu tarafı kapatacağız arkadaşlar. Ön taraf bitinceye kadar örmeye devam edeceğiz. Ön taraf bittikten sonra arka tarafa başlayacağız. Evet. Hatta bu taraftaki şişimizi de takalım. Evet burayı kapattık. Kaç ilmeğimiz kaldı arkadaşlar? Bakalım 2, 4. Evet kaç ilmeğimiz kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ve 41. 41 tane ilmeğimiz var. Bakın arkadaşlar. 41 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 41 ilmeğimizi dönüyoruz. Bir ters bir düz olarak patımız ve kolumuzdaki lastiğimiz hariç diğerlerini bir ters bir düz olarak öreceğiz. Şöyle yapalım. 2, 3, 4 ve 5. Evet bakın. Bir ters. Bakın arkadaşlar burada düzlerin aynı hizaya denk gelmesini istiyorum. O yüzden sayarak gidin. Burada ters. Bakın arka tarafta ters. Ama buraya düz düşmesi lazım. Düzler aynı hizada gitsin. Bir ters bir düz örerken. Bakın ters olarak başladım. Ters, düz, ters, düz, ters. Bakın bu ters denk gelsin ki bu ön tarafa düz düşsün. Ters, düz. Bir ters bir düz olarak patımıza kadar gelelim. Patımızdaki son ilmeğimiz var biliyorsunuz arkadaşlar. Ters. O ters aynı şekilde devam edecek. Patımızın yan tarafından devam edecek. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Bir ters bakın. Düze denk geliyor. Bakın arkadaşlar sayarak gidin ki bu dizler aynı şekilde devam etsin. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz, 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 bir ters 2 4 6 8 8 ilmek patımız ve düzümüz. Bu aynı şekilde devam edecek. Evet patımızı ördük. İliklerimizi yine açmayı unutmayacağız üst bedende de arkadaşlar. Şimdi ön tarafta düzleri örmeden alacağım. Yani tekstil tipi lastik yapacağım arkadaşlar ön tarafta. Arka tarafta tersleri düzleri örüyoruz. Ön tarafta tekstil tipi lastik olması için düzleri örmeden alıyoruz. Bakın ön taraftayım. Şöyle yapalım. Evet. 8 ilmek patımızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ve 8. 8 ilmek patımızı ördük. Bir tersimizi ördük. Bakın arkadaşlar. Bu sabit bir şekilde devam edecek. Daha sonra bakın düzleri örmeden aldım. Tersleri örüyorum. 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 Bakın arkadaşlar. Düzler aynı şekilde düze denk geldi. Yani burası bu şekilde yukarıya doğru devam edecek. Bitişe doğru devam edecek. Yani sayarken başlarken o şekilde başlayın. Bakın düz örmeden aldım. Tersi ördüm. Bu hizada düzlerimiz aynı şekilde devam ediyor. Düz örmeden aldım. Tersi ördüm. Düz örmeden aldım. Tersi ördüm. Düz örmeden aldım. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Düz örmeden aldım. Tersi ördüm. 2, 4, 5 buraya ters düşmesini istiyorum. O yüzden bir ilmek keseceğim arkadaşlar ben. Ters ördüm. Düz örmeden aldım. Tersi ördüm. Bakın. 2, 4, 5 pardon. 5 ilmeğimi 2, 4, 5. 5 ilmeğim lastiğim kol lastiğim arkadaşlar. Bakın 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Kesiyorum. Şöyle ikisini birlikte alacağım. Bir ilmek eksiltmiş olacağım. Yani 40 ilmeğe düşeceğim. 41 ilmeğimiz olmuştu. 40 ilmek oldu arkadaşlar. Bakın. Burada bir ters bir düz gelirken burada patımızın yan tarafında tersimiz var. Buradaki kolumuzun yan tarafında da ters olmasını istiyorum. O yüzden yani ters olarak devam etsin. O yüzden bir ilmek eksilttim. Patımızı örelim. Pardon, kol lastiğimizi örelim 5 ilmek. Tabii siz bunu 6 ilmek yaparsanız arkadaşlar 5 değil de 6 ilmek yaparsanız kol lastiğinizi değişir. Yani kol lastiğinizin yan tarafında aynı patınızın yan tarafında gittiği gibi ters olarak devam etsin. O yüzden bir ilmek eksilttim. Bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 40 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi arka tarafta ne yapıyorduk? Arka tarafta bir ters bir düz. Ön tarafta da düzleri örmeden alıyorduk. Şimdi arkadaşlar toplam 20 haroşamız 20 diş haroşamız oluncaya kadar üst bedeni yani omuzlara kadar 20 diş haroşamız oluşuncaya kadar öreceğiz. 2, 4, 5. Evet burada düz örelim artık. Evet 20 diş haroşamız oluncaya kadar örelim. Aynı zamanda düğmeliklerini unutmayalım arkadaşlar. Düğme iliği açmayı unutmayalım. Ne demiştik? 12 diş arayla düğme iliği açacağız. Yani alt tarafta pile kısmında arkadaşlar yani bu akordeon dediğimiz yerde pile kısmında 50 diş haroşamız oldu. Onun üzerinde de 20 diş haroşamız oluşacak. Yani toplam 70 diş haroşamız olacak. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Ön tarafta düzleri örmeden alacağız. Arka tarafta düzleri tersleri öreceğiz. Aynı zamanda düğme iliğimizi unutmayacağız. Hep beraber ön tarafa gelelim. Ön taraftan nasıl sayacağınızı göstereceğim. Yani o kesim yaptığımız yer arkadaşlar. İkişer ikişer kestiğimiz yerden itibaren de 2, 4, 6, 8 oradan itibaren de arkadaşlar 20 diş haroşa oluncaya kadar örmeye devam edeceğiz. Ve 12 diş arayla şöyle yapalım. Şöyle düzeltelim. Buradan itibaren bakın arkadaşlar bu kesim yaptığımız yer. Buradan itibaren 20 diş haroşa oluşuncaya kadar üst bedenimizi öreceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. Düğme iliklerimizi de üst tarafta açmayı unutmayacağız arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 8 ilmek patımızı ördük. Bakın 2, 4, 6, 7 ve 8. Tersimiz sabit olarak devam ediyor. Düzleri örmeden aldık, tersi ördük. Düz örmeden aldık, tersi ördük. Düz örmeden aldık, tersi ördük. Patımıza doğru bu şekilde gelelim arkadaşlar. Orada da bakın 5 ilmek patımızdan sonra 1 ilmek tersimiz var. Yani kolumuzda ve pardon kolumuzdaki lastiğe kadar. Patımızdaki yanındaki ters de kolumuzun yanındaki ters beden boyunca üst beden boyunca devam edecek. Evet şöyle alttan başladığımız zaman arkadaşlar buraya kadar 72 tane diş haroşa oluşuyor.
Bu ikişer ikişer aldığımız yerden itibaren saydığımız zaman da 22 diş haroşamız oluştu. Bakın ben 20 diş dedim, yanlışlık yaptım orada. Şimdi yaka çalışması yapacağız. Şöyle yapalım. Ön taraftan öreceğiz. Arka tarafta yaka çalışmasına başlayacağız. Evet, 8 diş patımızı örelim. Yani ön taraftan örerek arka tarafa girelim. Arka tarafta yaka çalışmasına başlayalım. Ne yapıyorduk ön tarafta? Düzleri örmeden alıyorduk. Tersleri örüyorduk. Evet, arka tarafta yaka çalışmasına başlıyoruz. Evet, 5 ilmek kolumuz için olan haroşamızı örelim. Bir ters bir düz olarak arka tarafta ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir ters bir düz. Sadece ön tarafta düzleri örmeden alıyorduk. Evet, yakamız için ilmekler bırakıp döneceğiz arkadaşlar. 2 4 6 8 ilmeğimizi bıraktık, dönüyoruz. Kademe kademe ilmekler bırakacağız yakamız için. 8 ilmek, bakın arkadaşlar, 8 ilmek bıraktım, döndüm. Ön taraftan öreceğim. Arka tarafa geldiğimizde, evet, ön taraftan örerek geldik. Arka taraftayız şu an. 5 ilmek lastiğimizi örelim. Kol lastiğimizi. Bir düz bir ters örerek son 4 ilmek kalıncaya kadar örelim. Bir, iki, üç, dört. Bu ilmeğimizi örelim. Bakın önce 8 ilmek bıraktık. Şimdi 4 ilmek bıraktık ve dönüyoruz. Bakın döndüğümüzde arkadaşlar bu ilmeğimizi örmeden alacağız. Ön tarafta örmeye devam edeceğiz. Ön tarafta yine düzlerimizi örmeden almaya devam edelim. Arka tarafta bir ters bir düz örerek yine yakada bıraktığımız ilmeklere doğru gelelim. Evet, ön taraftan örerek geldik arka tarafa. Arka tarafta kol lastiğimizi, haroşamızı örelim. Bir düz bir ters örerek son 3 ilmeğe kadar gelelim. Bir, iki, üç. Bakın 8 bıraktık. Ördük, döndük, geldik, 4 bıraktık. Ön taraftan ördük, arka taraftan ördük, 3 ilmek bıraktık. 8 4 3. Dönüyoruz. Ne demiştik? Örmeden alıyoruz. Ön taraftan ve arka taraftan örerek tekrar ilmek bıraktığımız yere gelelim, arka tarafa. Evet, ön taraftan örerek geldik arka tarafa.
Evet, son 3 ilmeğimize kadar gelelim. Sekiz bıraktık, 4 bıraktık, 3 bıraktık, tekrar 3 bırakıyoruz. 3 ilmeğimize kadar ördük. Evet, 4 3 3 dönüyoruz. Örmeden alıyoruz. Ön tarafta örerek tekrar arka tarafa gelelim. Evet, ön taraftan örerek arka tarafa geldik. Şimdi son dönüşümüzü yapacağız arkadaşlar. Son 2 ilmeğimiz kalıncaya kadar örelim. Ne demiştik? Arka tarafta tersi düzü örüyoruz. Ön tarafta düzleri örmeden alıyoruz. Ördük. Evet. Bakın. 8 bıraktık. Düz taraftan ters taraftan örerek geldik. 4 bıraktık. Düz taraftan ters taraftan örerek geldik. 3 bıraktık. Düz taraftan ters taraftan örerek geldik. 3 bıraktık. Şimdi son dönüşümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. 2 ilmeğimizi bıraktık ve dönüyoruz. Burada kaç ilmeğimiz kaldı bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bakın burada 20 tane ilmeğimiz kaldı. Bakın 2 4 6 8, ilk dönüşümüzü 8 ilmekle yaptık. Daha sonra 4 ilmek bıraktık. Daha sonra 3 ilmek bıraktık. Daha sonra 3 ilmek bıraktık. Daha sonra 2 ilmek bıraktık. Yakamızın ilmeklerini bu tarafta bıraktık. Burada da 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20. Şimdi bunu ilmek toplayıcıya alacağım arkadaşlar. Arka kısımdan elbisemizin arka kısmına başlayacağız. Burada şu şekilde alalım. Veya da şişinizde de bırakabilirsiniz. Yani misinanızda da bırakabilirsiniz. Bu şekilde ilmek toplayıcıya alıyorum. Bunu parça parça da örebilirsiniz arkadaşlar, dediğim gibi. Yani 68 ilmek önler, arkası 131 ilmek olacak. Ben hepsini birlikte başladığımız için arkası 133 ilmek oldu arkadaşlar. Ama ayrı ayrı örerseniz 68 ilmek önler, 131 ilmek arkası olarak başlayacaksınız. Şimdi burada tüm olarak başladığım için terslerimiz düzlerimiz var biliyorsunuz. Buraya fazladan iki tarafa fazladan ilmek geliyor. Yani haroşanın aralarında olan ilmekler denk geldiği için 133 oldu benim, ama ayrı ayrı örerseniz 131 tane ilmeğiniz olacak arka tarafta. Ben bir bütün olarak başlamak istedim. Dikişsiz başlamak istedim. Dediğim gibi siz ayrı ayrı başlayabilirsiniz. Evet. Şimdi ben burayı keseceğim kadar ilmek bıraksam yeterli. Evet. Şimdi arka tarafa geçeceğiz. Bakın şöyle göstereyim. 68 ilmek bu tarafa bıraktım. 133 ilmeğimiz bu tarafta. Şimdi bakın arkadaşlar, burada yine çifter çifter keserek gideceğiz. İpimizi şu şekilde alalım. Şöyle biraz fazla bırakalım. İlk ilmeğimizi şöyle örerek alalım. Burayı da bağlayalım. Evet, ilk ilmeği örerek aldım. Şimdi burada sırayla ikişer ikişer keserek gidiyorum. Bakın arkadaşlar, ön taraftayız. İkişer ikişer keserek gidiyorum.
sıra sonuna kadar keserek gidelim. Kaç ilmek kaldığını sizinle paylaşacağım. Evet, sıra sonuna kadar bakın ikişer ikişer keserek geldik. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Bunu düz örerek dönelim. Şimdi burada 5 ilmek haroşa yapacağız arkadaşlar. Bakın 1 kol için, 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4 5 düzle başlayacağız. Ön tarafa ters düşmesi için düzle başladık. Bir ters, bir düz, bir ters. Evet, bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar gidelim. Arka tarafta ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz örüyorduk. Ön tarafta düzleri örmeden alıyorduk. Evet. Bir ters, bir düz olarak son 6 ilmeğimize kadar gelelim. Evet, ters düz, ters düz olarak ördük. Bakın arkadaşlar, ne demiştik ön tarafa örerken? Şu düzlere dikkat edelim. Yani buradan başlatırken bu düzlerin, bakın, düz gelecek şekilde başlatalım. Yani burada sayarak, hesaplayarak o şekilde başlatalım ki bu ön taraftaki düzler bu ön taraftaki düzler düzlere denk gelsin arkadaşlar. Yani düzlerle devam etmiş olalım. Şimdi burada bir düz, bir ters, bir düz de bitti. 2 4 5 5 diş haroşamız olacak. Burada düzle devam etmek zorundayız. 2 düz yan yana gelecek. Sonuçta burada birer tane ilmek keseceğiz arkadaşlar. Ön tarafta olduğu gibi birer tane ilmek keseceğiz. O yüzden 2 düz yan yana denk gelebilir. 2 4 5, bunu da düzle bitireceğiz. Bakın ön tarafa ters denk gelmesi için 5 dişte haroşamızı örelim kol için. Evet. Evet. 2 3 4 ve 5. 2 4 5. 5 ilmek haroşamı ördüm, 1 ilmek tersimi ördüm. Burada 2 ilmeği kesiyorum. Düz olarak ters düz. Evet, burası düz olarak artık devam edecek. 1 ilmek kestim. Düz. Pardon. 2 4 5. 1 ilmek tersimi ördüm. 2 ilmeği birlikte kestim. 1 ilmek eksilttim yani. Burada düz olarak devam edeceğiz artık. Ters. Düzleri örmeden aldık. Ters. Düzleri örmeden alıyoruz. Ters. Düzleri örmeden aldık. Ters. Düzleri örmeden aldık. Bakın arkadaşlar, düze denk geldi. Yani bu arka tarafta başlattığınızda buraları hesaplayarak gidersiniz, düze denk getireceksiniz. Yani düzü düze denk getireceksiniz. O şekilde buradaki düzlerle devam etmiş olacak. Bir düz, bir tersimiz. Evet, düzü örmeden aldım ters. Düzü örmeden aldım ters. Düzü örmeden aldım ters. Bakın düzümüze denk geldi. Düzümüz yine. Düzü örmeden aldım ters. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Orada da bir ilmek keseceğim. Evet. 133 tane ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Saymayı unuttuk. 68 tane ilmeğimiz kaldı. Bakın. 133 ilmeğimizden 68 tane ilmeğimiz kaldı. 68 ilmeğimiz kaldıktan sonra ne yaptık arkadaşlar? Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ördük. Burada bir ilmek kestik. Hemen buraya geldiğimizde 5 ilmeğimi ördüm. 6. ilmeğimi tersimi ördüm. Bir ilmek kestik. Şimdi bunu ben 2 ilmeği birlikte ters örerek kesersem arkadaşlar, 2 ters yan yana denk gelecek. Düz örerek kesersem 2 düz yan yana denk gelecek. O yüzden bakın, bu düzümü de alıyorum. Üçünü birlikte kesiyorum düz olarak. Yani burada 2 ilmek eksiltmiş olacağız. 1 veya 2 ilmekten bir şey fark etmez arkadaşlar. Burada mecburen 2 düz yan yana veya 2 ters yan yana denk gelmemesi için bakın 2 ilmek birlikte kestim. Burada ters düz olarak devam edeceğiz. 2 4 5 kolumuzun lastiği, bir ilmek de tersimiz. Yani bu şekilde kesmek zorundaydık. 2 ilmek kesseydik
Burada ya iki düz yan yana denk gelecekti ya da iki ters yan yana denk gelecekti. Model tamamen bozulacaktı. Evet. Kol lastiğimizi 5 ilmek haroşamızı örelim. Dönelim ve bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Artık ayrıca çıkartabiliriz. Hatta bunu da çıkartmamız gerekiyor. Evet, bunu buradan artık alalım. Burayı kapatmaya gerek yok. Burası çıkmaz. Bu şekilde duracak burası. Bu tarafa alalım. Ve arka bedene devam edelim arkadaşlar. Bir ters bir düz olarak önlerde ne yapıyorduk? Düzleri örmeden alıyorduk. Arka tarafta düzleri tersleri örüyorduk. Kol lastiğimizin 5 ilmek haroşayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi ben arka tarafı ilerleteceğim. Daha sonra diğer ön tarafa başlayacağız. Sol ön tarafa başlayacağız arkadaşlar. Evet, bu şekilde başlatalım beraber. Evet, arka tarafı örmeye başladık. Burada gösterecek bir şey olmadığı için arkadaşlar lastiğimize bir ters bir düzümüze dikkat edeceğiz. Dediğim gibi ön tarafta düzleri örmeden alacağız. Arka tarafta düzleri tersleri öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Ön tarafta olduğumuz için bakın 5 ilmek haroşamızın yanındaki ilmeğimiz düz. Evet, bir ters bir düz olarak arka tarafa örelim. Ön tarafta da düzlerimizi örmeden alalım. Arka tarafı ilerletelim. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. Arka tarafı da bitirdim. Diğer ön tarafı bitirdik. Şöyle göstereyim. En son sol ön tarafı yapacağız. Bakın arkadaşlar, burada kolda 27 diş haroşa oluncaya kadar ördük. Burada aynı şekilde bakın kolumuzda 27 diş haroşa var. Buradan itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bakın 27 diş haroşamız vardı kolumuzda. Arka tarafta da aynı şekilde sayalım buradan itibaren. Bakın kestiğimiz yer, ikili ilmek aldığımız yer. Oradan itibaren kolumuz başladı ve 27 diş. 1, 2, 3, 4, 26 ve 27. 27 diş haroşa ördük. Bakın 27 diş haroşayla bitirdik. 27 diş haroşayla bitirdik. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Sol ön tarafı yapacağız arkadaşlar. Sol ön tarafı başlatırken beraber başlatmak istedim. Aynı şekilde yapacağız. Yaka kesimine kadar öreceğim ben. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdi bakın burada önce 5 ilmek haroşamızı öreceğiz. Daha sonra kesimlere başlayacağız. Diğer tarafta da aynı şekilde yapmıştım. Sıra sonuna gelmişti. 5 ilmek haroşamız keserek gelmiştim. İkişer ikişer 5 ilmek kol lastiğimizi örmüştük. Onu kesmemiştik. Bakın. Başlatalım bu şekilde. İpimizi bağlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve 5. 5 ilmek haroşamızı ördük. Kol lastiğimizi ördük. Daha sonra patımıza kadar ikişer ikişer keserek gelelim. Evet, patımıza kadar, patımızın yanındaki terse kadar arkadaşlar. Tersi de kesmiyoruz. Patımızı ve tersimizi örüyoruz. Oraya kadar ikişer ikişer keselim. Evet. 2, 4, 6, 8. 8 ilmek patımız, 1 ilmek de tersimiz. İkişer ikişer keserek geldik. Burada kesmiyorduk arkadaşlar. Tersimizi örüyorduk. Patımızı örüyorduk. Şu an ilik olmayan tarafta, yani elbisemizin sol tarafında veya yeleğimizin sol tarafında çalışıyoruz. Sol önünde çalışıyoruz. Evet, son parçasında çalışıyoruz. Dönüyoruz. Şimdi patımızı örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı zamanda sayalım arkadaşlar. Saymayı unuttum ben. 41 ilmeğimiz kalması lazım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41 ilmeğimiz var. Şimdi bu patımızı öreceğiz. Yanındaki düzü de öreceğiz. 2, 4, 6, 8. Bir ilmekte düzümüz var. 9. Yani buraya kadar ikişer ikişer kestik. Burada bıraktık arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bakın şöyle göstereyim. Burada ters. Burada düz. Düzlerimizin bir ters bir düz örerken düzlerimiz aynı hizada devam etmesi için ters, düz, ters. Bakın terste başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, yanlış yapmayalım, bir düz, bir ters, bir düz. Arka tarafta ne yapıyorduk arkadaşlar? Düzleri, tersleri örüyorduk. Ön tarafta düzleri örmeden alıyorduk. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, 2, 4, 5. Evet. Ters olarak ördük. 5 ilmek kol lastiğimizi, haroşamızı ördük. Dönüyoruz. Şimdi bakın. Burada bir ilmek eksilteceğiz. 40 ilmeğe düşeceğiz arkadaşlar. Bakın bir ilmek ördüm. Pardon, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi burada ters olmasını istiyorum arkadaşlar. Bakın. Bu kolumuzun yan tarafında hemen aynı hizada ters olarak yürümesini istiyorum. Bir ilmek keseceğim o yüzden. Bakın bu şekilde bir ilmek kesiyorum. Evet. 5 ilmek haroşamızı, bir ilmek tersimizi ördük. Bu kol boyunca artık devam edecek. Yani bir ilmek kesmiştik, diğer tarafta da burada bir ilmek kestik. Şimdi burada düzleri örmeden aldık, tersleri ördük. Düzleri örmeden aldık, tersleri ördük. Düzleri örmeden aldık, tersleri ördük. Şimdi bunu 22 sıra öreceğiz arkadaşlar. 22 sıra sonra yaka kesimine başlayacağız. Bakın anlatmak istediğim buydu. Düzler bu çizgilerimize denk gelsin arkadaşlar. Kaymasın yani. Ona göre hesaplayıp yapın. Düzlerimiz bu çizgiye denk gelsin. Bakın arkadaşlar. Tersimi ördüm. Düzüm çizgiye denk geldi. Bakın. Örmeden aldım. Tersimi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersimi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Bakın arkadaşlar. Aynı hizada düzlerle devam ediyor. Düzümü örmeden aldım. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersimi örüyorum. 8 ilmek patımı örüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar 22 sıraya tamamlıyor. Gövde kısmında ne demiştik arkadaşlar? 22 diş haroşamız oluşacak. 22 diş haroşadan sonra ne yapıyoruz? Yaka kesimine başlıyoruz. Yani yaka ilmeklerini bırakmaya başlıyoruz. İlkini beraber başlayalım arkadaşlar. Diğer tarafta olduğu gibi 8 bırakıyoruz, 4 bırakıyoruz, 3 bırakıyoruz, 3 bırakıyoruz, 2 bırakıyoruz. Daha sonra bedeni birleştireceğiz. Şimdi ilkini beraber başlayalım. Evet, 5 ilmek kolumuzun lastiğini örelim. Yanındaki bir ilmek tersimizi örelim. Düzleri örmeden alıp tersleri örelim. Düzleri örmeden alıp tersleri örerek 8 ilmeğimize gelelim. 8 ilmeğimize geldiğimizde örmeden ne yapıyorduk arkadaşlar? Geri dönüyorduk. Yani yaka çalışmasına başladık. 22 sıra 22 diş haroşamızı tamamladık. 2, 4, 6, 8 ne yapıyoruz? Dönüyoruz. Döndükten sonra arkadaşlar tekrar bu tarafa geldiğimizde 4 bırakıyoruz. Tekrar bu tarafa geldiğimizde 3 bırakıyoruz. Tekrar 3 bırakıyoruz. Tekrar 2 bırakıyoruz. 20 tane ilmeğimiz kalıyor. Şimdi ben bu kısmı da tamamlayacağım arkadaşlar. Çünkü burada gösterecek bir şey olmadığı için diğer sağ önde göstermiştim. Burayı da tamamlayacağım. Videoyu uzatmamak adına tamamladıktan sonra omuzlardan birleştireceğiz ve
yakamızı öreceğiz. Evet, bu taraftaki yaka kesimini de tamamladım arkadaşlar. Bakın şimdi düzler, bakın şu şekilde çeviriyorum. Düzler iç içe. Omuzlardan artık birleştiriyoruz. Çevirelim. Bu şekilde. Bakın iki tarafı yan yana getirdim. Düzler iç içe. Bakın arkadaşlar, düzler iç içe. Omuzlardan birleştiriyoruz. Yaka ilmeğimizi bırakacağız. Bakın. Bakın bu şekilde ilmeğimizi aldık. İpimiz bu tarafta. İpi şöyle tutalım, daha sonra içeriden yediririz. Bakın bir ilmek ön taraftan aldım. Bir ilmek arka taraftan aldım. Tığımla birleştiriyorum arkadaşlar. 2,5 numaralı tığımla birleştiriyorum. İkisini birlikte çektim. Bir ilmek ön taraftan aldım. Bir ilmek arka taraftan aldım. Üçünü birlikte, bakın arkadaşlar, üçünü birlikte. Bir ilmek ön taraftan, bir ilmek arka taraftan, üçünü birlikte kapattım. Bir ilmek ön taraftan, bir ilmek arka taraftan. Omuzlarda 20 tane ilmeğimiz vardı. Onları birleştiriyoruz. Bakın şunu bol bırakın arkadaşlar. Sıkı tutmayın. Omuzları büzdürmeyelim. Evet, bakın bu şekilde birleştiriyorum. İsterseniz dikerek de birleştirebilirsiniz. Kesersiniz. Dikerek de birleştirebilirsiniz. Evet, bu şekilde birleştiriyoruz. Evet, sıra sonuna doğru geldik. 3 ilmeğimiz kaldı. Pardon, 2 ilmeğimiz kaldı. Birleştiriyoruz. Bakın. Evet, şöyle bakalım. Omuzda yaka kesiminde 20 tane ilmeğimiz olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, pardon. Bir tane daha keseceğiz. Omuzda 20 ilmeğimiz kaldı. Yaka kesiminde de, yani yakada da 20 ilmeğimiz kaldı. Bunları şişe toplayacağız arkadaşlar. Öbür tarafı da kapatacağız. Evet, buradan bir ilmek aldık. Bu taraftan bir ilmek aldık ve kapattık. Evet. Bu ilmeği koparmadan, bakın. Bu ilmeği koparmadan bu tarafa ekliyorum. Arka tarafa ekliyorum arkadaşlar. Ön tarafa da ekleyebiliriz. Fark etmez. Çünkü yaka öreceğiz. Bakın bu şekilde ilmeği buraya bıraktım. Yani zincir çekip de koparmak istemiyorum. İlmeğimi ekledim. Şimdi burayı şöyle yapalım. Koparalım. Bu tarafı kapattık arkadaşlar. Ben bu tarafa şişimi alacağım. Diğer tarafı da kapatacağım aynı şekilde. Bakın bu şekilde kapatıyoruz. Hatta burayı da beraber yedirelim. İpi keselim buradan. Bakın şu şekilde ipimi de bakın aralardan geçirerek kalan iplerinizi de bu şekilde yedirebilirsiniz. O haraşo dişlerden veya da kestiğiniz yerden şuradan da alalım. Kilitleyelim. Evet. Şimdi bakın. Burayı tamamladık. Ben şişimi bu tarafa geçireceğim. Aynı şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Aynı şekilde bu tarafı da şu şekilde birleştireceğiz. Bakın. Bu tarafa getireceğiz. İsterseniz bu tarafı da beraber başlayalım. Ben şişleri geçireyim. Evet, bu tarafı da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın. Düzler iç içe. Şöyle göstereyim. Düzlerimiz iç içe. Çeviriyoruz. Burada ip bırakmıştık biliyorsunuz. Bu ipimi açacağım. Bu tarafı da birleştireceğim. Buradan bir ilmek alıyoruz. Buradan bir ilmek alıyoruz. İkisini birlikte kestik. Yalnız buraya dikkat edelim. Bakın arkadaşlar, kaçırmadan 20 ilmeğimizi bu şekilde kapatıyoruz. Bir daha yapalım beraber. Evet. Bu şekilde kapattık. Bakın
Bir ilmek önden, bir ilmek arkadan aldık. Üçünü birlikte çekiyoruz. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadan, üçünü birlikte çektik. Sıkı yapmayalım arkadaşlar. Üçünü birlikte çektik. Bakın bir ilmek önden, bir ilmek arkadan, üçünü birlikte kapatıyoruz. Evet, son ilmeğimize geldik. Bir ilmek önden, ön taraftan, bir ilmek arka taraftan aldık. Üçünü birlikte kapattık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. 20 ilmeğimiz kaldı. Şimdi şöyle ilmeğimizi ister ön tarafa ister arka tarafa ekleyebiliriz. Şimdi burada bütün ilmeklerimizi toplayalım. Tamamen bütün ilmeklerimizi toplayalım arkadaşlar. Misinamıza, tek bir misinamıza ve örmeye başlayalım. Evet, tek misinamda topladım ilmeklerimi arkadaşlar. Bakın bu şekilde yakamıza başlıyoruz. Şimdi buradan yakamızı örmeye başlayalım. Şurayı bağlı ya da fazla ip bırakalım ki içe doğru yedirelim. Ben bağlamayı pek sevmiyorum arkadaşlar, potluk oluyor. O yüzden onu içe doğru yedireceğim. Evet, yakamıza başladık. Yakamızı haroşa örüyoruz arkadaşlar. Bakın burada boşluklarda şu şekilde alıyorum. 8 4 3 2 1 dönüşlerimiz oldu biliyorsunuz. Bakın aralarda boşluklar var. Bu şekilde aldım. Daha sonra burada ikisini birlikte düz ördüm. Düz örerek gidiyorum. Tekrar o boşluğa geldiğimizde bakın aradan aldım. İkisini birlikte düz ördüm. Evet. Bakın yine boşluğa geldim. Bu dönüşlerimiz arkadaşlar 8 4 3 3 2 1 2 olarak dönmüştük biliyorsunuz. O aradaki boşlukları bu şekilde alıyoruz. Yan tarafta yani arttırmıyoruz arkadaşlar. Hemen yan taraftaki ilmekle beraber örüyoruz. Aradaki boşlukları bakın bu şekilde kapatıyoruz. Evet. Bakın tekrar aradaki boşluğa geldim. Arkadaki ilmekle beraber ördüm. Evet, örüyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde, bu kısma geldiğimizde buradan şu şekilde bir ilmek çıkaralım. Bu diktikten sonraki boşluğumuz arkadaşlar, bakın ayrı ayrı diktik. Bu aradaki boşluğumuzda şuradan bir ilmek çıkarıyorum. Bu bir tane ilmeğimizde dikişten gelen ilmek. Şuradan bir ilmek çıkardım. Nasıl çıkartalım? Boşluk olmasın. Evet. Araya girdim. Bir ilmek ördüm. Tekrar girdim. Bir ilmek ördüm. İki ilmek. Bir tane bu ilmeğim var. Bunu da öreceğim arkadaşlar. İki tane burada. Bir tane de buradan ilmek çıkarıyorum. Bakın. Bu şekilde birkaç defa denemeden deneyerek çıkarın arkadaşlar. Boşluk olmasın. Bakın şu şekilde bir ilmek çıkardım ve ördüm. Şimdi iki ilmek sağdan bir ilmek soldan 3 ilmek. Bir tane de bu dikişten gelen ilmeğimiz, 4 tane ilmeğimiz 4 ilmek arttırmış olduk. Evet, düz örerek gelelim. Yakayı haroşa yapacağız demiştik. Diğer tarafa geldiğimizde de aynı şekilde oradaki boşluktan arttırma yapacağız. Dediğim gibi o omuz birleştirdiğimiz yer arkadaşlar. Orada büyük bir boşluk oluyor. O aralardan alarak aradaki boşluğu kapatacağız. Evet. Bakın geldik. Şimdi buradan bu taraftan bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde bakın bir ilmek çıkardım. Bir ilmeği de bu yakadan pardon omuzdan gelen ilmeğimiz, birleştirdiğimiz ilmeğimiz 2. Bir tane çıkarıyorum. Şöyle
Şöyle alttan aldım. Boşluk olmaması için. Bu ilmeğimle 3. Bir tane daha çıkardım. Evet. 4 ilmek. Evet, bu şekilde yakamıza başladık. Bakın. Tekrar geleyim şöyle. Artırmayı yaptım. Ördüm. Bakın burada ne yapıyorduk? Arada boşluk olmaması için bir ilmek çıkardım. Hemen arka taraftaki ilmeğimle şöyle yapalım. Arka taraftaki ilmeğimle birlikte ördüm. Bunu artırmıyorum arkadaşlar. Sadece boşlukları kapatıyorum. Evet, bakın. Bir ilmek çıkartıyorum. Nasıl çıkartalım? Boşluk olmasın. Boşluk olmasın derken daha büyük hasar yapmayalım. Şu şekilde çıkaralım. Olmaz. Bu şekilde alsak. Şöyle düzeltelim. Evet. Bakın. Kapattık. Şimdi buradan da aynı şekilde alalım. Sol şişimize takalım. İkisini birlikte örelim. Bakın arkadaşlar. İsterseniz onu yapmaya da bilirsiniz. Ama yaparsanız daha düzgün olur dedim arkadaşlar. Çünkü arada boşluklar olacak. Bu dönüşlerde boş dönüşlerimiz olduğu için o aralardaki boşlukları kapatmaya çalışıyoruz ama artırmıyoruz. Bakın, birleştiriyoruz. Bu şekilde ördük. İkisini birlikte, yani ilmek artırmadık. Sadece omuz taraflarından ilmek artırdık. Buralardan ilmek artırmıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Evet. Şimdi yakaya başladık arkadaşlar. Yakayı ilerletip evet, dönüyoruz. Haroşayı ön yüzden ve arka yüzden ne yapıyorduk arkadaşlar? Düz örüyorduk veya ters örüyorduk. Nasıl örüyorsanız. Ben şimdi yakayı ilerleteceğim. Yakayı ilerlettikten sonra elbisemize veya dediğim gibi yeleğimize devam edeceğiz. Kaç diş ördüğümü sizinle paylaşacağım. Yaka çalışmamıza başladık. Evet, yakayı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 diş haroşadan sonra bakın arka tarafı. Örgümüzün arka tarafı arkadaşlar. Arka tarafta kapatıyoruz. İsterseniz örerek kapatabilirsiniz. İsterseniz benim gibi tığla kapatabilirsiniz. Evet, şöyle ilk ilmeğimizi alalım. Bu şekilde kapatalım. Tığla kapatmak daha kolayıma geliyor benim. Siz tabi işinizde kapatabilirsiniz örerek arkadaşlar. Bakın, son sıradayım. 15 diş haroşadan sonra elbisemizin arka yüzünde kapatıyoruz. Örerek kapatıyorum. Çok sıkmadan, çok da bol bırakmadan kapatalım. Bakın, bu şekilde ördüm, içinden çıkardım. Ördüm, arkadaki ilmeğin içinden çıkardım. Bu şekilde. Yalnız sıkmayalım arkadaşlar. Yaka kısmı toplamasın, çekmesin. Bu şekilde örerek bakın, ördüm, arka taraftaki ilmekten çıkardım. Ördüm, arka taraftaki ilmekten çıkardım. Şöyle düğmelerimi de diktim ben. Tabii siz istediğiniz düğmeyi alabilirsiniz. İpinize uygun, renge uygun düğmeler alabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane düğmeliğimiz var. Onu açtık. Şimdi arkadaşlar buraya kordon geçireceğiz. Şöyle 3 yapraklı yonca yaptıktan sonra zincirimi çektim. Ucuna da 3 yapraklı yonca yapacağız. Yani onu nasıl yaptığımı göstereceğim size. Şimdi şöyle küçük çengelli iğneniz varsa küçük çengelli iğnenizle geçirin arkadaşlar. Şimdi ben bunu fazla çektim ki ucunda sökeceğim. Yani fazla ipeklemeyeceğim. Ucunda sökeceğim. 3 yapraklı yoncamı yapacağım. Şöyle şuradan geçireceğim. Bakın. Eğer çengelli, küçük çengelli iğneniz varsa o daha kolay olur. Burayı da şöyle kısaltalım biraz. Şöyle 1 metre kadar çektim ben. Olmazsa ipekleyeceğim. Bakın şöyle arkadaşlar, bu şekilde şuradan yapın. Şöyle bakın, ne kadar gerekliyse o kadar çekin.
çekmeden önce, zincirinizi çekmeden önce 3 yapraklı veya 4 yapraklı yapın. Buna 3 yapraklı yakışır arkadaşlar. Buradan zincir çekeceğiz. Çünkü 3 yapraklı yoncanızı yapın, daha sonra zinciri çekmeye başlayacaksınız. Ben sonunda göstereyim diye orayı göstermedim. Yani normal zincir çekeceksiniz. Şimdi bakın nereden geçiriyoruz. Şurayı açalım şöyle. Daha rahat geçirmek için. Düğmemizi açalım. Hemen ikişer ikişer kestiğimiz yer arkadaşlar. Hemen patımızın yan tarafından başlıyoruz. Yoncamız bakın şu şekilde kalacak burada. Bakın. Yoncamız burada duracak. Bunu yapmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Yapmak isterseniz de güzel olur. Değişik figürler de uygulayabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. da çekiyorum. Çıkarıyorum bakın. Bu ikişer kestiğimiz yerler zaten belli. 6. fazla mı olacak? Fazla mı olacak? Evet. 6. yapmayalım arkadaşlar. Çok fazla olacak. Şöyle geleyim ben. 4. de çıkaralım. Biraz şey olsun, yakın olsun. Evet. 4. de. Sayarak gidin. 4. de çıkarın. Delikler zaten belli. Zorlanmazsınız. Ben bunun birçok videosunu gördüm ama bu takmaları göstermemişler arkadaşlar. Taktıktan sonra göstermişler. Ben göstereyim istedim. Bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir tabii ki. Şuradan. O yüzden bilmeyen arkadaşlarımız için gösteriyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4. 4. de ne yapıyorum? Bir içten bir dıştan, bir içten bir dıştan geçiriyorum. 4 tane iyi arkadaşlar. Yani 4. de çıkarmamız yeterli. 1, 2, 3, 4. Bakın. 4.'den dediğim gibi bir alttan bir üstten, bir alttan bir üstten yapıyoruz. Delikler zaten kendisini gösteriyor. Zorlanmazsınız arkadaşlar. Bir daha göstereyim. 1, 2, 3, 4. Bakın. Bu sefer üstten. Çıkardım. Aşağı doğru çektim. Şimdi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bakın. 4.'den ne demiştik? Bir alttan bir üstten. Bir alttan bir üstten yapalım. Bakın arkadaşlar, anlatmak istediğim buydu. Fazla çektim ki buradan sökeceğim. Yani ip eklememek için daha sonra yoncamızı yapacağız. Bakın dediğim gibi ipi koparmadan. Evet bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5.'ye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5.'ye battım. Başını doladım. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bakın 5.'ye battım. Hemen zincirime batıyorum. 1, 2, 3. Tığım biraz dediğim gibi kalın arkadaşlar. Başını doladım. Bakın yavaş yavaş yapıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Burada 3 zincirimi çektim. Bakalım bir. Pardon. Ve 4. 4 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Sık iğne yaparak çıkıyorum. Başını dolamadan arkadaşlar. Bakın. Başını dolamadan kapattım. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Bu tığımla zorlanacağım belli ki. Başını doladım. İçine batıyorum. 3 seferde 1, 2 ve 3. 3 seferde çektim. Başını doladım. 1, 2 ve 3. Bakın 2 yoncamızı yaptık. 1, 2, 3 ve 4. Hemen bakın deliğine battım. Aynı yere battım ve çektim.
Şimdi son yoncamızı yapacağız. 1 2 3 ve 4 doladım. 3 seferde kapatıyorum. İpimiz az ama tam denk geldi. Evet. Yani ip eklemeden, ipimizi koparmadan devam ettik. Başını doladım. Hemen bakın burada 1 2 ve 3 yapraklı yoncamızı yaptık arkadaşlar. Son zincirimizi çekiyoruz ve içine batacağız. 1 2 3 ve 4. Hemen dibine battık, çektik. Evet. Bir zincir çektim ve kilitledim. Şimdi bakın. Arkadaşlar farklı renkli de yapabilirsiniz. Aslında sonradan aklıma geldi. Keşke beyaz da yapsaydım dedim. Yani ebrulu ip değil de sade bir iple olsaydı dedim ama yapmış bulundum. Bu şekilde de çok güzel oldu zaten. Şimdi arka taraftan yedireceğim ama bu tığım o kadar kalın ki arkadaşlar. Dediğim gibi diğer tığımı bulamadım. Bunu nasıl yapalım? Şuradan şu şekilde alalım. Bunu arkadan bağlayalım. Evet, bakın. Kilitleyelim buradan. Çok az kaldı ipimde. Nasıl yapalım? Şuralardan tığımdan zorlanacağım ama yapacak bir şey yok. Evet, şöyle yapalım. Bir daha geçirelim ve kilitleyelim. Evet. Buradan şöyle sıkalım. Bir daha yapalım isterseniz. Ben biraz sağlamcıyımdır. Bir daha kilitleyelim buradan. Evet. Buradan aldık. Şimdi burayı da yani dediğim gibi farklı iple yapabilirsiniz. Böyle batik iple örerseniz farklı iple de yani bu renklere uygun farklı iple de yapabilirsiniz. Benim sonradan geldi aklıma. Keşke beyazla yapsaydım dedim ama şöyle şuradan alalım. Benim bir an önce tığ almam lazım. Evet. Bakın. Bunu daha önce kilitlemiştim zaten. Burayı da kopartalım. Şöyle bağlayalım. Videomuzu noktalayalım. Ölçüyü de vereyim arkadaşlar ben size. Bakın gayet güzel, şık. İsterseniz şöyle arka kısmını da göstereyim. Elbisemizin arka kısmı ve ön kısmı pileli elbise veya akardiyon elbise. Bir ara akardiyon diye YouTube'da paylaşılmıştı arkadaşlar. En son olarak bir de ben paylaşayım istedim. Bakın. Yani pileli elbise, biz akardiyon diyelim, fark etmez. Hangisini kabul ederseniz, akardiyon elbise, pileli elbise veya yelek, hangisini kabul ederseniz. Bir de dediğim gibi arkadaşlar bakın buralara motifler yapabilirsiniz. İki tarafı veya tek taraflı iki tane yapabilirsiniz yonca. 4 yapraklı veya da yakaya yapabilirsiniz. 4 yapraklı yonca. Farklı iple yapabilirsiniz. Aynı iple yapabilirsiniz. 5 düğmeli değil de 6 düğmeli yapabilirsiniz. Arkadaşlar bedeni büyüttüğünüz zaman bu kısmını 55 sıra giderek, bu kısmını 22 değil de 25 sıra giderek büyütebilirsiniz elbisemizi. Düğmeyi de 5 düğme değil de 6 tane düğme yaparak biraz daha büyütebilirsiniz. Yaş grubuna göre ayarlayabilirsiniz. Evet. İlmek sayısına da gelince arkadaşlar, ilmek sayısında 5-10 ilmek arttırarak, yani 1 ile 2 yaş grubu arası bu. 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş grubuna göre ilmekler ekleyerek ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tek tek her yaş grubuna ilmek sayısı vermem mümkün değil. Ama benim ördüğüm 1 yaşla 2 yaş grubu arası. Evet, şöyle düzeltelim. Şöyle yapalım. Evet. Buradan da bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar bunu tek 3 parça da örebilirsiniz. Önleri ayrı, arkayı ayrı örebilirsiniz. Yani benim gibi hepsini birlikte örmeyebilirsiniz. Ben dikişsiz örmek istedim. Siz istediğiniz gibi örebilirsiniz. Evet. Yoncamızı da şöyle çevirelim.
videomuzu noktalamadan önce ben size enini vereyim arkadaşlar. Şu şekilde eni koltuk altından koltuk altına, bakın koltuk altından koltuk altına 25,5 santim. Boyu ise şöyle göstererek yapayım ki akıllarda bir, boyu ise 35,5 santim. Bu pile kısmını soran arkadaşlarımız oluyor arkadaşlar. Bakın pile kısmının uzunluğu da şöyle göstereyim, 24,5 santim kadar. Evet, şimdi kaç tane ipimiz gitti arkadaşlar? İkinci ipimden bu kadar kaldı benim. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da, bu çalışmamızın da sonuna geldik. Yeni bir videoda, yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Desteklerinizi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.